Tarih ve Gezi Sevdaları kanalıma hoş geldiniz. İstanbul'un meşhurlarından Kız Kulesi'ne geçeceğiz birazdan değerli dostlar. Bakın teknemiz yaklaşıyor. Kız Kulesi, Üsküdar sahili önünde yer alan tarihi bir kule. Bu tarihi kuleyi yanından da içinden de size göstermek arzu ediyorum. Öğrenciler için 15 TL, yetişkinler için 30 TL ücret karşılığında gidiş geliş bu teknelerle sağlanmış oluyor. Evet değerli dostlar, tekneyle Kız Kulesi'ne doğru yolculuğumuz başladı. Kız Kulesi'ne bu teknelerle ulaşım sabah 9 ile akşam 8 arasında sürekli doldur boşalt şeklinde saat aralığı olmaksızın gerçekleşiyor. Akşam 8'den sonra da rezervasyon üzerine tekrar faaliyete devam edebiliyor. Kısa bir mesafe, 2-3 dakikada tekneyle Kız Kulesi'ne varmış oluyoruz. Değerli dostlar, Kız Kulesi'nin tarihi geçmişiyle alakalı burada bir pano var. M.Ö. 411 diyor, Athena'da general ilk kaleyi buraya inşa eder. Geçen gemilerin gümrük kontrolü üzerindeki etkilerini arttırmak için şehri zincirlerle kuşatır diyor. Sonra geliyor böyle değerli dostlar. Yılanlı Kız efsanesinin olduğu süreci ifade ediyor. Yine Aslanlı Kule efsanesi var. Battal Gazi, 8. yüzyılda Battal Gazi efsanesi var. Ve Osmanlı süreci var. 1470 İstanbul Fatih tarafından fethi Kız Kulesi adını alır ve kuleye toplar yerleştiriliyor Osmanlı döneminde. Yine devam ediyor. Deniz feneri şeklinde kullanımları ifade ediyor. 1832 yılında Padişah 2. Mahmut zamanında yapılan tadilat esnasında Ahmet Rakım tarafından sütunlu giriş kapısına padişahın tuğrasını taşıyan kitabı yerleştirilmiş. Birazdan kitabı size göstereceğim. Evet, bu tarihi sürecini vermiş oluyor. 2012 yılında da rezervasyon ve serginin açıldığı ifade ediyor. Kule turizme 2000 yılında açılmış. Kız Kulesi'nin sütunlu bu giriş kapısının üstünde değerli dostlar, bakın adli mahlasıyla Sultan II. Mahmud'un tuğrası yer alıyor. Hattat Rakım Efendi tarafından yazılmış ve burada hicri tarih olarak 1248 ifadesi yer alıyor. Bu 1832'ye tekabül ediyor. Girişte hemen solda mutfak bölümü var. Çünkü burada aynı zamanda bir restoran bölümü yer alıyor alt katında. Alt katında bir restoran bölümü yer alıyor değerli dostlar. Kız Kulesi içerisinde bu otantik mekanda yemek yemek isteyenler için. Asansör yok, tepeye çıkmak için buradan basamaklarla çıkacağız. Kız Kulesi'nin tarihi geçmişiyle, tarih kullanımıyla ilgili merdivenlerde aynı zamanda bilgilendirme panoları yer alıyor. Turistik bir mekan olduğu için aynı zamanda burada fotoğraf çekme imkanları veriliyor. Kostümlerle fotoğraf çekilebiliyor. Kız Kulesi'nin çok çeşitli efsaneleri var. Bunlardan birisi Hero ile Leandros efsanesi. Aşka yasaklı olan Hero ile Leandros'un hüzünlü aşk hikayesi. Afrodit tapınağı rahibelerinden olan Hero'nun yaşadığı kuleden ayrılması ve Leandros ile karşılaşmasıyla başlar diye devam ediyor. O efsaneyi bu şekilde resmetmişler. Kız Kulesi'nin en meşhur efsanesi ise Yılanlı Kız efsanesi. Bizans imparatorunun bir kızı olur. İmparator bunu çok sevinir ve kızının doğum gününü ülkesine bayram ilan eder. Her yıl prensin doğum günü bayramı görkemli bir şekilde kutlanır. İmparator bilginlerinden kızının tahta hazırlanması için eğitilmesini ister. Fakat bilginlerin en yaşlısı imparatora kızının 18 yaşında basmadan bir yılan tarafından sokularak öleceğini kehanet eder. Bunun üzerine imparator denizin ortasında küçük bir adacık üzerinde yer alan bu kuleyi onararak kızını buraya yerleştirir. Böylece yıllar geçer. İmparatorun kızı 18'ine basmak üzeredir. Ancak kaderin kaçınılmazlığını kanıtlarcasına kuleye gönderilen üzüm sepetinden çıkan bir yılan prensesin tenine süzülerek zehrini boşaltır. Yılanlı Kız hikayesinin burada resmedilmiş halini görüyoruz. Bizans kralı kızının ölümüne üzülecek şekilde burada üzüm sepetinden yılanın çıkması da resmedilmiş vaziyette. Kız Kulesi efsanelerinden bir diğeri Battal Gazi efsanesi. Onun da hikayesi şu: İstanbul'un Konstantinopolis kuşatmasında general olarak görev alan Battal Gazi, Kız Kulesi'nin önündeki kıyıya karargah kurar ve 7 sene burada kalır. Battal Gazi'nin Üsküdar kıyılarında bu kadar uzun süre kalması nedenlerinden biri ise Üsküdar Tekfuru'nun, yani valisinin kızı ile birbirlerine aşık olmalarıdır. Üsküdar Tekfuru Battal Gazi'nin korkusuyla kızını imparatorun izniyle kuleye kapatır. Şam seferini tamamlayarak Üsküdar'a dönen Battal Gazi
Kayık ile Kız Kulesi'ne gelerek Tekfur'un kızını aldıktan sonra Üsküdar'dan atını atlayıp oradan uzaklaşır. Çokça bilinen atı alan Üsküdar'ı geçti lafı da bu hikayeden gelir diyor. Evet, Battal Gazi hikayesini de bu şekilde duvara resmetmişler. Ve meşhur söz, atı alan Üsküdar'ı geçti. Kız Kulesi'nin en üst katı ise kafeterya olarak düzenlenmiş değerli dostlar. Ve bu kafeteryanın etrafındaki balkonlar, birazdan manzaralar bakacağız. Kafeteryanın menüsü de bu şekilde. Evet, Kız Kulesi balkonuna çıktık. Buradan manzaralar bakıyoruz. Üsküdar'ı buradan görüyoruz. Karşıda Cihangir Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Cihangir'e çekilmiş olan camiyi görüyoruz. Ve sol tarafa doğru gözümüzü kaydırdığımızda Boğaz Köprüsü'nü görmekteyiz. Boğaz Köprüsü'nün sol ayağına doğru geldiğimiz zaman Çırağan Sarayı'nı görüyoruz. Sola doğru yine gözümüzü kaydırdığımız zaman Dolmabahçe Sarayı, bakın burada. Dolmabahçe Camii. Bu tarafa doğru devam ediyoruz. Evet, Kız Kulesi'nden manzara bakımlarına devam ediyoruz. Bu arada bakın Galata Kulesi gözüküyor. Galata Köprüsü var Halic'in ağzında. Onun üst tarafında hemen şu an Galata Köprüsü'nün üzerinde gözüken Yavuz Sultan Selim Camii. Sola doğru gözümüzü kaydırdığımızda Süleymaniye Camii'ni görüyoruz. Bayezid Kulesi gözüküyor. Bu taraftan baktığımızda ise Topkapı Sarayı'nı, Adalet Kulesi'ni görüyoruz. Adalet Kulesi, bakın Topkapı Sarayı'ndaki en yüksek bina konumunda. Bu ülkede adalet olduğu anlaşılsın diye yüksek kule yapılmış. Onun altında divan toplantıları yapılıyordu. Ve Topkapı Sarayı'nın solunda Ayasofya'yı görüyoruz. Ayasofya'nın solunda da Sultanahmet Camii gözükmekte. Tarihi Yarımada Sarayburnu dediğimiz bu alanda oluşuyor. Surlarla çevrili olan Bizans'ın olduğu yerde burasıydı. Yani 29 Mayıs 1453'te Fatih'in İstanbul'u fethettiği yerde burasıydı değerli dostlar. Boğaz'daki tekneleri, gemileri görmekteyiz.